Fatih Ürek son zamanlarda zayıflama iğnesi kullanıyormuş. Piyasada 2 türlü zayıflama iğnesi var arkadaşlar. Reklam olmasın diye isimlerini söylemeyeceğim, baş harflerini söyleyeceğim. Türkiye'de bulunmayan, yurt dışından, Avrupa'dan getirtilen M isimli ilacı kullanıyormuş. M isimli iğneyi, zayıflama iğnesi 18.000 lira ile 20.000 lira arasında satılıyormuş bu. Yurt dışından getiriyorlar ve bazı lüks eczanelerde bu fiyata satıyorlar. Bir de O isimli, O harfiyle başlayan bir iğne var. Onun fiyatı 7.500 lira. O bütün eczanelerde bulunuyor. Ama ünlüler, artistler, oyuncular, şarkıcılar, özellikle şarkıcılar çok kullanıyor arkadaşlar zayıflama iğnelerini. Bütün o ben rejim yaparak zayıfladım diyenler falan var ya, diyet yaparak, hiçbirine inanmayın. Hepsi bu iğneyle zayıfladı arkadaşlar. Ebru Gündeş, Zara, Deniz Seki, Reyhan Karaca, aklıma gelenler. Hepsi bu iğneyle harfiyle başlayan iğneyle zayıfladı. Yani piyasada insanlar bu iğneleri kendileri vuruluyorlar. Karınlarına vuruyorlar. Zebil gibi. Zebil gibi eczanelerde, o öbürü bu eczanelerde değil. Ancak Fatih Ürek de yeni başlamış iğne vurulmaya. 5-6 kilo vermiş. Fakat bu iğnelerin yan etkisi olabiliyor dostlar. Bu iğneleri doktor muayenesi olmadan, doktor reçeteye yazmadan kullanmayın. Bu iğneler özellikle pankreasta, karaciğerde çok rahatsızlık yapabiliyor ve vücudun dengesini bozabiliyor. Acaba diyorum Fatih Ürek'in kalp krizi geçirmesinde böyle bir iğnenin rolü oldu mu? Bu yaşadığı son zamanlardaki sıkıntıların, ekonomik sıkıntıların, düşüncelerin... Çünkü Fatih Ürek dışarıdan tanıyanlar çok iyi bilir. Çok iyi bir insandır. Hakikaten kimse için kötülük düşünmeyen, kalbi çok temiz olan melek gibi bir insandır. Taktığına takar, o ayrı. Kim takmıyor ki? Taktığına takar, küstü mü küser. O ayrı. En yakın arkadaşı Demet Akalın'la bile 2 sene, 3 sene küs kaldı. Ancak sonra işte bizim programda Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz programına ikisini de bağladık. Önce ayrı ayrı barıştırdık. Sonra ikisini de birlikte bağladık, konuşturduk yüz yüze telefonla. Barıştırmıştık en son. Çok şükür uzun bir süre ayrı kaldıktan sonra sevdiği arkadaşıyla barışmıştı Fatih Ürek. Demet Akalın da dün hastaneye gitti, koştu. Ancak tabii ki yoğun bakımda uyurken görebildi ve ayakları dikkatini çekmişti. Ayakları şişti diyor. Vücut alt üst olmuş Demet. Vücudu dengesi alt üst olmuş. Normaldir bir yerlerinin şiş olması. Evet, bu iğneden bahsetmiştim, zayıflama iğnesinden. Ne yazık ki, bu zayıflama iğnesinin yan etkilerinin çok fazla olduğunu biliyorum. Ben de bundan 7-8 sene evvel zayıflama iğnesi kullandım ve ama ben şöyle kullandım. Bodrum'da olduğum bir yaz dönemiydi. Bodrum'daki evde olduğumuz bir dönemdi. Bir türlü kilo veremiyorum. Kiloyu vermek istiyorum, bir türlü veremiyorum ve 14-15 kilo fazlam var. Sağlık için zayıflamam lazım. Bu zayıflama iğnesini duyuyordum arkadaşlardan. Ne yaptım? Bilinçli insan, her insanın yaptığını yaptım. Doktora gittim, hastaneye gittim. Dahiliyeciye ben dedim bu iğneye başlamak istiyorum. Uygun görürseniz reçete edin ve ben başlayayım. Beni muayene etti. Kan testlerimi yaptı. Karaciğer değerlerime baktı. Çünkü pankreasa, karaciğere dokunmazsa başlatıyor size. Herkese başlatmıyorlar bu iğneleri. Doktorlar değerlere baktıktan sonra. Doktor izin verse başlarsanız başınıza sıkıntı gelebilir. Ve ondan sonra bana dedi ki siz bu iğneye başlayabilirsiniz. Ve ben 10 gün sonra tekrar kontrole gittim iğneye başladıktan sonra. Yine beni muayene etti. Devam dedi. Gayet iyi gidiyorsunuz dedi. Devam dedi ve ben kısa sürede hakikaten o zaman 7-8 kilo verdim. 7-8 kilo verdikten sonra gerisini kendim hallettim. Ama bir süre sonra verdiğim kiloları tekrar aldım arkadaşlar. Bu iğneyle zayıflayabiliyorsunuz. Güzel zayıflatıyor. Kısa sürede zayıflatıyor.
Ama bıraktıktan sonra disipline uymazsanız, yeme içme disipline uymazsanız, spor yapmazsanız tekrar alabiliyorsunuz. Sonra ben başka türlü yeniden zayıfladım çok şükür. Şu anda istediğim kilodayım, iğnesiz. Başka türlü, onu bir başka yayında anlatırım size. Sağlıklı bir başka türlü. Fakat Fatih Ürek'in bu zayıflama iğnesini kullandığını yeni daha yani yeni son anlarında, son günlerinde kullandığını öğrendim arkadaşlar. Onu iyi tanıyanlar bu zayıflama iğnesinin bir zararı olmuş mudur diye de soruyorlar. Peki dostlar, e, Elif aynen öyle diyor. Gerek yok ona diyor. Elif, bir saat yürüyüş yapın, kalori düşürün, hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Yediniz, içtiniz, dikkat edin, acayip kilo verirsiniz. Aynı kiloda kalırsınız Elif. Evet, Elif gençlikte öyle oluyor da belli bir yaştan sonra kolay kolay spor da yapsan, yediğine içine dikkat de etsen, vücudunda bir rahatsızlık olabiliyor mesela. O sana kalori yaktırmıyor biliyor musun? Allah korusun bazı rahatsızlıklar var. E, işte onların ortaya çıkarılıp tedavi edilmesi gerekiyor öncelikle. Bunlar gençler için geçerli değil bu söylediklerim. Orta yaştan sonra bazı kişilerde böyle bazı ilginç rahatsızlıklar çıkabiliyor. Mesela guatr. Guatr olan insan kolay kolay zayıflayamıyor ve kilo alıyor. Kalori yakamıyorsun filan gibi yani. Ama yine de spor, yürüyüş bunlar çok önemli. Diyet yapmak, her şeye yememek, undan uzak durmak arkadaşlar. Unlu mamullerden uzak durmak. Ekmeği kesin bakın. Kesin ekmeği. 15 gün sonra göreceksiniz. 1,5 kilo, 2 kilo vermiş olursunuz. Kesin ekmek yemeyin, poğaça yemeyin, bisküvit yemeyin. Ne bileyim ben kuru pasta yemeyin, pasta yemeyin. Emre Yılmaz, abi bana güzel bir söz söyler misin? Kulağıma küpe olsun, güzel bir tavsiye olabilir diyor. Çalışmaktan hiçbir zaman vazgeçme Emre. Ne iş yapıyorsan, öğrenciysen de çok çalış. İdeallerin için çalış, her zaman çalış. Çalışan kazanır. Matrix en basit. Esenlikler Bilal, sizi severek izliyorum. Sevgiler diyor. Elif, Roy Official. Evet, Nur Hayat. Ay koçlar güzel yiyecekten uzak durmak. Nur Hayat, güzel yiyecekten uzak durmak dedin ya. İnan bana sağlıklı gıdalar içinde de öyle güzelleri var ki. En basit şu anda aklıma geleni söyleyeyim olur mu? Kapya biber yedin mi hiç? Kapya biber yedin mi? Kapya biberin tadını biliyor musun? Kapya biber herkes biliyordur da bilmeyenler için. Hani böyle kırmızı biber geniş olan ama ince uzun olan değil. O kırmızı acı biber o. Geniş olan kırmızı biber. Ya ondaki tat, ondaki nefaset çok az gıdada vardır biliyor musun? Hani güzel olan, tadı güzel olan şeyler hep neyse demin bir şey yazdın ya e, tam öyle değil. Güzel olan şeyler zararlı diyorsun ya. Tam öyle değil. Mesela yeşil zeytin. Ben büyük zevk alıyorum yeşil zeytin yemekten. Günde sabahları 20 tane falan yiyorum arkadaşlar. Yeşil zeytin. Öyle bir tat veriyor ki bana. Ve size müthiş bir enerji verir. Günde 10 tane yiyin. Siz bana bakmayın. 6 tane yiyin. Yeşil zeytin öğlene kadar sizi tok tutar. Bir deneyin bakın. Günde 6 tane her sabah ya da 10 tane yeşil zeytin yiyin. Öğlene kadar başka bir şey istemezsiniz. Ben hem yeşil zeytin yiyorum hem siyah zeytin yiyorum sabah kahvaltıda. 20 tane, 25 tane ikisinden de. Bana bakmayın siz benim yaptığımı yapmak zorunda değilsiniz. İnsanlar artık düğün, dernek, nişan yaptıkları zaman sanatçıları falan çıkarmıyorlar masraf olmasın diye. Düğünler falan öyle eski şaşasında değil. Eskisi gibi böyle görkemli düğünler yapılmıyor. Ekonomik sıkıntı her şeyi etkiledi. Dolayısıyla eskiden düğünlere çağrılan şarkıcılar artık düğün işleri, nişan işleri bulamıyorlar. Fatih Ürek de Türkiye'de en iyi eğlendiren insanlardan biriydi sahnede. Dolayısıyla o da işlere, o anlamda işlere gidemez oldu ve kazancı da azaldı. Zaten yıllar önce hatırlayanlar olacaktır içinizde. 2006-2007 senesinde Fatih Ürek'in ablasıyla arasında bir kriz doğmuştu ve ablası
17 yıl küs kaldığı ablasının kendisini dolandırdığını iddia etmişti Fatih Ürek. Bu dediğim senelerde Sevil Ürek'in ve e, Balmumcu'daki bir villasını, çok değerli bir villa. O zamanki parayla 1,5 milyon dolar değer biçilmişti o villaya. O villasını e, o villasını para aldığı bir insana, borç para aldığı bir insana kaptırdığını söylemişti Fatih Ürek. Ablasının dolandırıcıların kurbanı olduğunu ve kendi ablasına vekalet verdiği için kendi villasının elinden gittiğini, uçup gittiğini söylemişti Fatih Ürek ve o zaman bankadaki bir miktar parasının da yine bu şekilde kaybolduğunu söylemişti. E, Ekonomik olarak o olay onu çok sarsmıştı ve üzmüştü. Sonra kendisini toparladı ama Fatih Ürek o olayı da unutamadı. En son Fatih Ürek'i üzen bir olay var. Bodrum'da çok güzel bir konak gibi bir ev almıştı Bodrum'da. Yalı Çiftlik'te 5 katlı bir villası vardı arkadaşlar. 800 metrekare oturma alanı olan bir villası vardı ve onu 3,5 milyon euro değerinde olduğunu söylüyordu Fatih Ürek o evin. Evin masrafı çoktu. 8 çalışanı vardı. İşte bahçıvanıydı, güvenliğiydi, evin yemeklerini yapanıydı, hizmetçisiydi. 8 çalışanı olduğunu söylüyordu Fatih Ürek ve masrafının çok olduğunu söylüyordu. Ama çok güzel bir evdi. O böyle masrafından filan şikayet ettikçe de onun yakınındaki kişiler ya sat şu evi ya sat da parasını başka türlü değerlendir diye onun aklına girmişlerdi arkadaşlar. Ve bir anda karar verdi evi sattı. Sattı. Hakikaten o zamanki parayla e, düşündüğü rakama sattı o evi. Ve onu sattıktan sonra gitti Torba'da tepede, yüksekte bir yerde bir ev aldı. Ve sonra çok pişman oldu Fatih Ürek. O güzelim evi satıp da Torba'da o dağın tepesinde yüksekte evi aldığına çok pişman oldu. Birincisi bu evi hakikaten ona yakışan, muhteşem görünen, gerçekten kullanımı da çok güzel olan 5 katlı bir konaktı. Her şeyle dört dörtlüktü. Ona yakışan bir evdi ama sattırdılar. Aklına girdiler, sattırdılar. Sat, sat kurtul, sat kurtul, sat kurtul diye. Torba'da aldığı evden de önce bir beğendi aldı. Deniz manzarası falan çok güzel. Sonra çok yüksekte olduğunu filan daha sonra aldıktan sonra ona dert olmaya başladı. Ya ben buradan denize gitmek için haldır haldır arabaya biniyorum, denize iniyorum. Yürüsen yürünmez, çıkarken yokuş yukarıya her gelen şikayet ediyor. O konak satılır da bu ev alınır mı filan diye. Ve evin de verip aldığı paranın karşılığı etmediğini de gördü arkadaşlar. Aldığı evi bu Torba'da. Çok üzüldü. O zaman da çok üzülmüştü. Onu iyi tanıyanlar hala onu kafasına taktığını söylüyorlar. Ve Fatih Ürek gibi bir insan, bir zamanlar sahnelerde çok büyük para kazanan bir insan. Mesela kendisi Şişli'de bir lokal var. Orada sahneye çıkardı ve orada bütün tıklım tıklım dolardı. Orası 500 kişi alıyor yaklaşık 450-500 kişi. Ağzına kadar dolardı Fatih Ürek. Devamlı mesela orada sahneye çıkardı. İzmir'e giderdi, işlere işte Kıbrıs'ta çok sık işlere giderdi falan ama bu işlerin hepsi azaldı. Geliri kazancı azaldı. Ve çok severek e, Galatasaray Stadyumu'nun olduğu yerde, şimdiki Galatasaray Stadyumu'na çok yakın, orada büyük bir alışveriş merkezi var ya Vadi İstanbul. O Vadi İstanbul'un çevresinde çok güzel evler var. Orada bir ev kiralamıştı Fatih Ürek. Kirası 50 bin liraydı. Ev sahibi zam yapmak istiyor ve e, o evin fiyatını Fatih Ürek'e
135.000 lira olarak söylüyor. 135.000 liraya çıkardım evi diyor, fiyatını diyor. Fatih Ürek buna da kafayı takıyor. Ya diyor, ben sokakta mı kazanıyorum, sokakta mı topluyorum? Bu kadar çok kira olur mu? 50.000 liralık ev 135.000 lira olur mu? Diye bunu da kafaya takıyor. İnsanın geliri azalınca nereden kısacağını şaşırır ve kısmak ister. Harcamalarını kısmak ister. Dolayısıyla çok güzel bir ev orası ama 135.000 lira, bilmiyorum oranın piyasa değeri nedir. Fakat muhit çok güzel. Evler çok yeni ve konutlar lüks konut. Dolayısıyla ev sahibi de düşündüğü rakamı söylemiş ve hani benim istediğim rakam bu. Oturmak istiyorsanız buyurun deyince de Fatih Ürek bunu da kafasına takmış arkadaşlar. Bunu yakınlarından duyduğumu söylüyorum ben size.